Belçika Gent'ten selamlar. Bugün Gent'teyiz. Aziz Baba Katedrali'ni gezdik. Katedrali'ni gezdik. Aziz Baba Katedrali 1400'lü yıllardan hatta kalma. Evet, 1300'lü yıllardan kalma bir katedral. Parça parça oluşturulmuş. 1500'lü yıllarda da son halini almış bir katedral. Özellikle içindeki kutsal koyunun sessizliği miydi? Yok, direkt kutsal koyun aslında. Kutsal koyun. Mystic Lamp diye geçiyor. Mystic Lamp altarı var. Bu çok önemli bir altar. Yani 1500'lü yıllar, 1432'de yıllardan kalmış. Ve yağlı boya eseri olarak da hani çok önemli bir eser. Hatta bu yağlı boya eseri Belçika'da o kadar gelişmiş ki yağlı boya kültürü. İtalya'ya da Belçika'dan yayıldığı söyleniyor. Çok önemli bir altar ve müze de çok güzel bir müze. Sanal gerçekliği kullanmışlar. 3 boyutlu o resmin nasıl çizildiğini, her şeyi görüyorsunuz. İşte çalınmış, işte yağmalanmış, satılmış falan. Hani o detayları falan da görüyorsunuz ve en sonunda işte karşınıza altar çıkıyor. Hani çok büyüleyici bir altardı bu arada. Çok güzeldi. Yani altar hala ilk günkü yapıldığı haliyle duruyor. Çok fazla detay var. Hepsini görebiliyorsunuz. Herhangi bir deformasyon yok. Ama yaşadığı şeyler işte bu kilise yağmalanıyor. İşte 1500'lü yıllarda anti ikona diye bir akım çıkıyor. Orada ikonaları yakıyorlar. Bu bir şekilde saklanıyor, korunuyor. Sonra Fransız ihtilalinden sonra Fransız orduları buraları işgal ediyor. O dönemde de yine saklanıyor. Nazi Almanya'sı işgal ettiğinde yine Münih'e kaçırılıyor. Münih'te bu sefer Amerikalılar ele geçiriyor. Sonra buraya getiriliyor, sergileniyor. Ta ki tekrar iki tane hırsız tarafından gizemli bir şekilde tekrar kaçırılıyor. En sonunda nihayet 2000'li yılların başındaydı değil mi? Evet. 2000'li yılların başından itibaren tekrar orijinal yerinde sergileniyor. Herhangi bir zarar görmemiş olmaması mucizevi. Yaklaşık 600 yıllık bir tablodan bahsediyoruz. Mutlaka bence buraya geldiğinizde bu müzeyi görün. Bu müzenin yapımı aşamasından boyaların nasıl çizildiğini, nasıl yapıldığını çok güzel sanal gerçeklikle anlatıyorlar. Gerçekten Avrupa müzecilikte, özellikle Belçika aşmış durumda. 3 müze gezdik şu ana kadar. Antwerp'te işte matbaa müzesi, sonra Restarline'ı gezdik. Ve de İkisi burası de çok güzeldi. Burası da çok güzel. Daha, yani Belçika'da kötü bir müze gezmedik henüz. Kesinlikle tavsiye ederiz. Bir de bu gözlükler, ne gözlük deniyor? Sanal gerçeklik gözlükleri çok cüzi bir farkla normal tura göre. Normali 12,5 euro iken bu 16 euro. Yani 3,5 euro daha fazla verip mutlaka gezin. Bayağı bir öğrenebilirsiniz. Evet. Çok güzel de yiyor. Evet. Gent'ten sevgiler. Tekrar gezimize biz devam edelim. Ama buraya bence gelecekseniz akşam gelin. Yani akşam mutlaka görün. Yani akşam geçirin vakit. Çok ışıklar çok güzel, kanal çok güzel. O kadar etkileyici oluyor ki ışıklarla. Yani masal dünyasının içinde yaşıyorsunuz ama turistik bir şehir de değil. Yani modern ve tarihi, yani çok güzel. Tarihi, turistik ve de canlı hayatta normal akışında devam ediyor. Çok güzel bir şehir. Burası Gent Pavilyonu diye geçiyormuş. Aslında yani şehir çok eski çağdan kalma ama burayı yeni yapmışlar. Ama buranın da yerel halkı burayı çok sevmemiş. Buradan ahır diye bahsediyorlarmış. Ya bu bilgileri Berk'ten öğrendiğim için çok kötü anlattım ama Az önce Berk anlattı bana bunu.
Çok güzel bir şehir ama gerçekten hoş değil. Sadece dün akşam buraya geldiğimizde ya akustiği çok iyi sanırım. Bir tane sokak çalgıcısı vardı. Akordeon çalıyordu ve ses çok güzel yayılıyordu. Yani zaten iç kısımlarında böyle bölme oyuklar var. Sanırım akustik için yapmışlar. Gerçi ışık gösterini falan da burada yapıyorlarmış. Çok hoş bir yapı değil bence. Öyle. Nurbanu burayı beğenmedi. Ama arkasında şöyle çok hoş bir saat kulesi var. Aziz Nikolas Kilisesi'nin önündeyiz. Burayı size biraz anlatayım. Aziz Nikolas Kilisesi Gent zenginleştikten sonra buranın tüccarları tarafından, denizcileri tarafından bağışlar sonrası yapılan bir kilise. Kilisenin özellikle gotik mimarisi dikkat çekiyor. Ayrıca arka taraftan da çok hoş bir görüntüsü var. Yani bunu bir drone'la göstermek aslında daha iyi olabilirdi. Ama drone'umuz yok. O yüzden bu şekilde size şey yapıyoruz. İçine girmeyeceğiz. Fakat dışarıdan etkileyici bir yapı. Gelmişken Gent'e bunu da görmenizi tavsiye ederiz. Evet, bulunduğumuz cadde Gent'in en önemli caddelerinden birisi. Burada ilginç bir şekilde aşırı bir Türk, her yerde Türk de görebiliyorsunuz. Her yerde bir Türk dükkanı da görebiliyorsunuz. Hatta buraya gelmişken burası Türkiye Caddesi arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim size. Burayı biz tesadüfen gördük. Böyle kıyıda köşede kalmış bir meydan değil. Tam tersine en turistik meydan. Yanımızda belediye binası var. Aziz Nikolas Kilisesi'nin olduğu evet. Cadde, Türkiye Caddesi. Türkiye Caddesi. Gent aynı zamanda kanallarıyla ünlü bir şehir. Burada kanallarla ticaret yapılıyormuş vakti zamanında. Bu üzerinde bulunduğumuz köprüde 3 kulenin bir arada göründüğü güzel bir selfie yapılabilecek kulelerden birisi. Hava sisli olduğu için şu an gözükmüyor ama arkamızda Aziz Nikolas Kilisesi, Bavo Katedrali ve de arkasında da bir kule daha gözüküyor. İsmini hatırlayamadım. Hoş bir yer. Buraya akşam gelmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda hoş bir kanal manzarası size güzel deneyimler sunar. Çok da güzel restoranlar, kafeler var bu kanalın etrafında. Akşam oturup bir şeyler içebilir, yiyebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Evet, waffle'lar. Waffle yiyelim mi? Yiyelim. Evet, Belçika'nın bir diğer ünlü şeyi de waffle. Burada güzel bir sokak satıcısı var, Waffle Factory. Evet, Gent Kontlar Kalesi'nden selamlar.
Burası Orta Çağ'dan kalma bir kale. İçerisinde 9. yüzyıldan hatta 6. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar tüm savaş aletlerinin örnekleri mevcut. Yani burada bulunan savaş aletlerinden diyebilirim. Kalede genel anlamıyla çok bir şey yok. Orta Çağ meraklıları belki gezip sevebilir ama içerisinde görebileceğiniz silahlardan başka bir oda yani çok fazla silah çeşidi de yok. Farklı bir şey yok. 2 farklı tur yapılıyor burada. Bir tarihi tur, bir de komedi turu. Biz tarihi turu aldık. Komedi turu almadık ama anladığım kadarıyla biraz daha eğlenceli anlatıyorlarmış. Biraz hayal kırıklığına uğrattı bize. Daha kaleden daha beklentiler içindeydik. Daha fazla içerik görmek istiyorduk. Çünkü Belçika'nın gittiğimiz 3 müzesinde de müzecilik çok iyiydi. Burası biraz Belçika standartlarının altında kalmış. Burada önemli değişik bilgi ne verebilirim? 1949 yılında artan bira fiyatlarına yönelik öğrenciler protesto ederek bu kaleyi işgal etmişler. Ve de polis burayı öğrencilerden zor ele geçirmişler. İşte öğrenciler polislere domates, meyve, sebze atmış. O yıllarda burası sebze hali olarak kullanılıyormuş. O bilgi var. Onun dışında mimarisi güzel bir kale ama çok da bir şey olduğunu söyleyemem. Gent akşamlarından selamlar. Bugün son günümüz Gent'te. Biz bir akşamı size göstermek istedik. Akşam Gent daha büyülü, daha güzel bir şehir bize sorarsanız. Özellikle bu eski binalara yapılan ışıklandırmalar şehri çok büyülü gösteriyor. Zaten büyülü bir şehir. Bugün bir de üstelik sis var. Hiçbir yer doğru düzgün gözükmüyor. Ufak kulelerin üstü bile. Evet, Gent'in gecelerini buyurun. Evet Nurbanu. Donuyoruz. Gerçekten çok soğuk. Belçika çok soğuk. Kalın kıyafetlerinizi getirin mutlaka. Sonra waffle yiyin. Çok güzel waffle'ı. waffle yiyin.
Patates yiyin ama patatesi bir tane alın, ortak paylaşın. Evet, ortak Her seferinde paylaşın. pişmanlık yaşadık. Böyle biz 2 tane aldığımız için. yeriz ya, çok güzel gözüküyor dedik. Ondan sonra sonlara doğru artık karnımız çatlayacak gibi oldu. Çikolatası zaten Çikolatasını güzel. mutlaka yiyin. Birası da Birası şey için. Neydi o? frambuazlı. Frambuazlı bir birası var. Şeyde bir tane neydi? Canon. T Canon diye bir yer var. Orada Tam böyle şeyin frambuazlı yanında. tam kanalın dibinde ve de bir tane topun dibinde yine. Zaten oradan geçeriz, gösteririz. Oranın frambuazlı birası gerçekten böyle şey gibi, greyfurtlu frambuazlı bir meyve gazoz içiyormuşsunuz gibi. Çok güzel. Zaten alkol oranı da galiba çok Düşük. değil mi? Evet, düşük. Gent güzel bir yer. Brüj'e gitmediğimiz için pişman mıyız? Ben değilim. Yani Brüj ile ilgili Pek güzel duyduğum diyorlar. şey, yani Brüj güzel bir şehir, evet, herkes öyle diyor ama Brüj'de sanırım hayat 5'ten sonra duruyor ama Gent öyle değil. Gent turistik bir şehir değil. Gent'te hayatın aktığı, insanların yaşadığı, yaşayan bir şehir. O yüzden bence Belçika kültürünü tanımak adına doğru bir şehir olduğunu düşünüyorum. Antwerp birazcık daha zenginlik, işte ondan sonra lüks, anladığım kadarıyla Elmas ticareti çok gelişmiş. Onlar hakim ama Gent böyle bu ihtişamın içinde, yani bu ihtişamlı yapılar içinde bir samimiyete hissettiriyor Gent. Ve de insanlar güler yüzlü. Gerçekten market görevlileri, herkes güler yüzlü, somurtkan insanlar az. Böyle yolda karşınızı karşılayan minik ördekler çıkabiliyor. Evet. Dün geldiğimizde böyle sis yoktu. O yüzden daha kuleler, her şey net bir şekilde gözüküyordu. Ama bugün de sis bambaşka bir ambiyans yarattı. Başka peki Belçika hakkında mutlaka görünüz diyeceğimiz 3 müzeyi sıralarsak bunlar neler olur? Matbaa Müzesi, Red Star Line, bir de bugün girdiğimiz aslında katedral. Evet. Aziz Baba Katedrali. Oradaki altar gerçekten çok güzeldi. Çok güzel, çok etkileyici. Mutlaka görün. Mutlaka bu üçünü, eğer Belçika'ya yolunuz düşerse görün. Nurhan Hanım, şu Kontlar Kalesi ile ilgili yorumun nedir? Buraya gelsinler mi? Vallahi bence... Samimi duygularını soruyorum. Ben zaten samimi duygu dışında bir şey söyleyemem de. Yani hem paranıza hem zamanınıza yazık. Evet. Açıkçası bizi videolarda uyarmış olsalardı biz buraya yine gelmezdik. Evet, gelmezdik. Böyle çok güzelmiş gibi süslü püslü anlatıyor insanlar. Burayı da hiçbir şey yok. Evet, bir şey Yani yok. biz belki de anlayamamış da olabiliriz ama bizim fikrimizi sorarsanız Evet. buraya dışarıdan görmeniz yeterli. İçinde bir şey yok. Belçika'nın müzeciliği gerçekten çok iyi. İşte sanal gerçeklik gözlükleri vesaire, her şey çok interaktif müzeler. Evet. Ama Kontlar Kalesi hiç öyle değildi yani. Belki şu an ayakkabısının biri yok. Kalın çoraplarıyla. Arkadaşlar, buraya gelirseniz mutlaka kalın çorap giyin. Naçizane tavsiye. Çünkü eğer thank you. Bu biradan içmek isterseniz size ayakkabınızın birisini istiyorlar. Sebebi de bu bira bardakları özel olduğu için çalmamızı engellemek içinmiş.
O zaman Kapanışı da böyle yapalım. kapanışı da böyle yapalım. Evet, Berk hala Hala bitiremedim arkadaşlar. bitiremedi. Ayakları üşüdü. Ayaklarım böyle. Bir yere de gidemiyoruz. Mahsur kaldık. Mahsur kaldım. Bu arada teslim etmeden ayakkabımı geri vermiyorlar. Bu şekilde bekliyoruz. Evet, Gent gezimizin sonuna geldik. Çok keyifli, çok tatlı bir şehir. Sadece birazcık soğuktu. Ama bir gün gezmek için yeterli. 1-1,5 gün ayırmanız yeterli. Tavsiye ederiz burayı. Sen ne düşünüyorsun? Ben de kesinlikle tavsiye ederim. Benim Belçika'da en çok sevdiğim şehir oldu diyebilirim Gent'e. Brüj'e gitmediğim için orası hakkında yorum yapamıyorum. Buraya ulaşımdan bahsedecek olursak Antwerp'ten direkt merkez tren istasyonundan tren var. Yaklaşık 50 dakika kadar sürüyor. Oradan direkt gelebilirsiniz. Brüksel Havalimanı'ndan da yine Gent'e, Antwerp'e ve Brüj'e direkt havalimanından kalkan otobüsler var. Filipko diye geçiyor. Filipko. İndiğiniz yerden bilet alabilirsiniz. Öyle çok bir sıra olmuyor. Bilet bulunmaması gibi bir şey Kasım ayındaysanız en azından. Evet, Denk gelmezseniz rahatça rahatça bulursunuz diye düşünüyoruz. O şekilde. Evet. O zaman size sevgiler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.